Dikkat! Bu video ağır miktarda sansürsüz küfür içermektedir. Aşk uğruna nice şiirler yazılmış, nice şarkılar söylenmiş, nice anime kareleri çizilmiş, sayfalarca romanlar yazılmış o yegane duygu. Bu şiirlerde, şarkılarda, animelerde, romanlarda aşk her zaman güzel bir şey olarak lanse edilir. İnsan nedenle müşkül bir haleti ruhiyede olursa olsun, aşk sayesinde insanın dünyasında çiçekler açar. Ancak her parlayan şey altın değil. Zira günün sonunda bütün bu eserler kurgusaldır ve gerçek dünyada yaşanamayacak bir aşkı lanse eder. Fakat bugün hakkında konuşacağımız Kimi Zero öyle değil. Çoğu aşk adına verilmiş eserin aksine Kimi Zero da sadece bu duyguyu güzelleyerek insanlara romantik ilişkiler konusunda boş vaatler aşılamak yerine ilişkileri tüm çık. Şaka lan şaka, burası Fatotacık ben amına koyayım. Beni de mi kaşar güzellemesi yapacak sandınız ha? Lokman! Ver oğlum müziği! Geçenlerde elimde video fikri bitince Twitter'da bir anket açmıştı. O ankete kanalın izleyicilerinin isteği olan Kaiji Ultimate Survivor ve Yuno'yu bir de aklıma bir şekilde düşen Kimi Zero'yu ekleyip sıradaki videomda hangisini inceleyeyim diye sormuş. Bu tarz anketleri kaçırmak istemiyorsanız siz de beni oradan takip edebilirsiniz. Oradaki orospu evlatları da beni trollemek istemiş olacak ki Kimi Zero anketi %57 ile kapattı. Yani oha ama. Oğlum siz sadist falan mısınız lan? Acı çekmemi izlemeyi bu kadar seviyorsunuz. Ay yani ben de diğer anime kanalları gibi 2-3 tane short satarım haftada, yoluma bakarım yani mesela, ama ben sizlere kaliteli içerik sunmak için uğraşırken siz gelmiş burada gördüğüm en kalitesiz romantizmlerden birini tekrar ziyaret etmemi istiyorsunuz. Yemin ediyorum ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Bu animeyi ben esasen 2 sene önce güncelde yayınlanırken "Kızım bak şu dizide de Kıvanç oynuyormuş" diyen dedikoducu teyzeler misali esas kızı Saori Onish'i seslendiriyor diye izlemeye başlamıştım aslında. Ama yani bu bombok drama kurgusunda onun hatırına çekmek de bir yere kadar. Ki onun da seslendirme performansı bu animenin tırtlığı sağ olsun, yani içinden geçilmiş kadının seslendirme performansının. Seslendirme bölümünde ona da değineceğiz. Her neyse, girizgahın kısası makbuldür. Video başına ağır sansürsüz küfür içermektedir uyarısını geçtik değil mi? O halde sıkı tutunun, çünkü bu videonun sonuna kadar bu Kimi Zero denen lağım çukurunda yankılanacak olan küfürlerimi dinleyeceksiniz. Hikayemizin esas olanı Ryuto Kashima, bu tarz esas kızının Garo olduğu eserlerden alışkın olduğumuz gibi skrotumunda bir leblebi tanesi kadar taşak olmayan ve simp olmakta Belle Delphine fanlarıyla yarışacak kadar simp olan bir eleman. Tabi toplumsal bir kural vardır. Kalitesiz kızlar kalitesiz erkeklere gider değil mi? Kalitesiz kızımızla tanıştırayım. Runa Shirakawa. Böyle masum durduğuna bakmayın, böyle masum durduğuna. Kendisi salak bir sürtüğün teki. Öyle fena bir sürtük ki hatta kızın 3 ayda bir sevgili değiştirdiği, her yeni sevgilisine verdikten sonra da erkeklerin ondan ayrıldığı söylenmekte. Tabi bir şekilde acındıracaksın kızı. Nasıl yapacaksın? Böyle yapacaksın. Şimdi anladınız mı neden salak bir sürtüğün teki dediğimi? Ryuto amsalağın teki. Runa da o kadar verdikten sonra artık tırnak içinde ciddi ilişki isteyen bir Twitter kızı adeta. İşte ateş barut oluyorlar amına koyayım. Bu animede beraber olmalarıyla tam anlamıyla sürtük güzellemesi diyebileceğimiz bir hikaye izliyoruz. Bu klasik yarı kız, ezik olan romantizmi kurgusunu işleyen seriler genelde aralara bir şeyler serpiştirir ki izleyici sıkılmasın, çünkü belli bir noktadan sonra boku çıkıyor aynı kurgunun. My Dress Up Darling aralara cosplay meseleleri sıkıştırıyor. Fukui bunu sahte evlilik temasıyla konu alıyor. Nagatoro bunu oğlana sataşan esas kız temasıyla ele alıyor. Peki Kimi Zero? Twitter feminizmi. Evet, doğru duydunuz. Ta 2017'de Hajime Tenogel ile yapılmış olan aynı kurguyu almışlar. Üstüne Yukana'yı orospu edip am götmeme sahnelerini böyle yumuşatıp Kimi Zero diye servis etmişler. Dostlar. Ki bakın, Hajime Tenogel'in mesajı her ne kadar verirken kendileriyle çelişse de yine güzeldi. Diyordu bak, sevgilin olan kızı sakın sikilecek malzeme olarak görme sadece. Kızlar sikilecek değil, aynı zamanda sevilecek varlıklar. Ama bu ne diyor? Ya kızlar, orada burada sürtün gençliğinizde. Size illaki alacak man kafa bir erkek vardır. Ya da orospular da doğru elemanla düzgün bir ilişki yaşayabilir ya gibi yarı gerçekçi, yarı hayalperest mesajlardan başka bir şey göremiyorum yani. Gerçek şu ki burada Runa gibi salak bir sürtüyü kullanarak bu tarz tüm sürten kızları genellemekteler. Ancak böyle salak olmayan, aksine şeytan olan kızlar da var. Mesela Rota İrem'deki İrem. Ama bu anime tüm bu tarz kaltak tiplemeleri genelleyerek İrem'i de Runa'yı da kabul edin gibisinden bir SJW duyarı kas. Linç rüzgarından önce puanımız gelsin. Bu SJW hikayesine vereceğim puan 10 üzerinden 3.5.
Her ne kadar bu anime bir lağım çukurunu andıracak bir kalitede olsa da karakterlerin çoğunun derinliği değil lağım çukuru rögar kapağını bile geçemiyor. Maalesef karakterlerde yazım denen bir şey yok. Bir şeyler yazmaya kalkıştıklarında da karakterlerin motivasyonları önüne gelen erkeğin Runa ile çakıştığı gibi birbiriyle çakışıyor. Runa dedik madem ondan başlayalım. Yazarımızın hedeflediği otoban karılarını karınız yapın ayarındaki sürtük güzellemesini vermek için bir tane salak ve ütopik denebilecek bir zihniyette olan bir sürtük lazım. Kızım bu eylemlerini samimi göstermek için belli bir samimi görünebilecek bir motivasyon yazmış. Ama hem bu motivasyon epey bir sığ hem de samimi falan değil ki amına. La bak kızım motivasyon şu ha şu. Jet hızıyla yetişkin olabilmek için jet de olmasa da motor olacağım. Puh! Sizin o kaşar güzellemenizi yapan mandıranın bacasından Noel Baba soksunlar hemen. Ama bak. Ama kaşar güzellemesi sadece Runa'da bitmiyor bak. Onun bir de kardeşi var Maria. Bir de ona bakalım. Maria Kurose. Anne babası boşandıktan sonra annesinin soyuna geçerek soyadını değiştiriyor. Peki onun motivasyonu ne? Baba sorunları ve aşağılık kompleksi. Tabii ki bir karaktere yazarsanız baba sorunları ona istediğiniz her türlü orospu çocukluğunu yaptırabilirsiniz. Milletin mantasının kılına girip sikini köklemeye çalışmaya kadar. Lan hadi İçka bunun benzerini eşsiz beşsizler de yaptı. Onu savunduk. Ama ben bunu nasıl savunayım ki amına koyayım? Lan bunu bak bunu değil Saul Goodman gelsin Jack Verges o bile savunamaz amına koyayım. Ryan'ı kurtarmak daha kolaydır lan bunu savunmaktan. Mesela dedim ya karakterlerin motivasyonları birbiriyle çakışıyor diye. İşte bu Maria Ryuto ile çakışamasa da Maria'nın motivasyonları kendi içinde çakışıyor. Kız diyor Runa'yı mutlu etmek için bu okulu seçtim ama nedense onun sevgilisini onun kılığına girerek çalmaya çalışmayı da ihmal etmiyor. Lan bak Runa sence sevgilisi olan elemanın yarrağında hopladın diye mutlu mu olacak? Gavatlık fetişi mi var lan kızın? Sizin bunu yazarken kullandığınız bilgisayarın işlemcisinin çekirdeğini çitleyeyim amına koyayım. Ama dur. Öküzün büyüğünü ağırda, eşeğin büyüğünü gabardağında unuttuk amına koyayım. Gelsin bakalım eşeğin büyüğü. Ryuto Kashima. Ryuto Kasharina desek daha iyi olur hatta. Şöyle diyeyim. Adam Level C5 sözü gibi adam amına koyayım. Vey. Ne zaman şöyle ezik olup da kendini geliştirerek şöyle kaliteli bir kızla sevgili olan bir esas olan göreceğiz acaba? Ama doğru bu Kasharina denen eleman motor seviyor belli ki. このスポーツカーのような女の子とどこまでも一緒に走りたい Tabii eleman arabacı olunca şöyle güzel bir V8 motorda ilgisini çekiyor demek ki. Ne diyebiliriz ki buna? Puh! Yani seride fazla görmesek de güzel erkekler ve kızlar da var aslında. Mesela Runa'nın arkadaşları olan kızlardan Nicole ve Akari, erkeklerden de bir tek Ichichi var. Nicole ve Akari Runa'nın aksine bu ilişki meselelerini harbi anlamda ciddiye alıyor. Ichichi de bu bahsettiğim kendini geliştirip manita bulan bir tip. Ama tabii ki böyle bir tip olduğu için haliyle çok fazla ekran süresi de yok elemanın. Ichichi'nin esas olan olacağı bir hikaye en aşağı Oregairi kalitesinde falan olur. Ama tabii ki bu serinin novelinin çıktığı Fujimi Fantazya'daki elemanlar kalite değil, adı üstünde fantazya aradığı için seriyi yazarın bir orospunun gözyaşlarından akan fantazyasına kurban gidiyor. Sizin fantazyalarınıza soksunlar, bu fantazyanın karakterlerine de bir 10 üzerinden 5 yapıştırsınlar değil mi? Size bu animenin stüdyosu olan Engi hakkında ilginç bir bilgi verin. Bu stüdyo kendisi gibi yine Kadokawa iştiraki olan ve animasyonda artık arşa ulaşmış olan Dogakobo'dan daha fazla çalışanız. İzninizle hatırlayalım bakalım Dogakobo'nun neler yaptığını. Shikimori, bu sezonda yayınlanmakta olan Shinji Family Children, Jellyfish Can't Swim in the Night, Yoshidere, hepsi de animasyon stili bakımından çokça övgü alan seri. Haliyle Engi'nin burada daha fazla çalışanla daha iyi bir iş yapmasını beklersiniz değil mi? Çok beklersiniz. Romantik sahneler zaten Runa'nın mesele yüzünden daha çok tatlı değil de manipülatif dururken üstüne üstlük bu sahnelerin vuruculuğunun da animasyonla daha da içine sıçıyorlar. Tamam zaten bu konuda sıçabildikleri kadar sıçmışlar. Bir de 8. bölümdeki Airsoft oyunundan müziğin verdiği dramatik havayla pek de uyumsuz bir animasyonla beraber Ayano Koji vs Ryuen dövüşünden bile kalitesiz bir dövüş izleterek tüyünü de dikmişler. Ya bu konuda hiç tükürük falan harcamayacağım. Direkt bu animasyona 10 üzerinden 4 veriyorum ya. Seslendirme kadrosu genel anlamda taşraklı duruyor dışarıdan bakınca. Saori Onishi, Natsuki Hanae, Nobuhiko Okamoto, Aoi Koga, Ayaka Fukuhara, Tomari Kusunoki yani genel anlamda taşraklı bir kadroyla karşı karşıya. Ancak bu serinin en iyi yaptığı şeyin ele aldığı her şeyin içine sıçmak olduğunu düşünürsek maalesef seride bu beton yetmeyecek kadronun da içine sıçıyor. Amına koyayım diyalogların doğallık zaten Amerikan dublaj ayarında. Lanet olsun adamım Runa yine başkasına vermiş. Ya bu ayarda bu diyalogları kurtarsa Saori Onishi kurtarır dedik. Hayır amına koyayım bu sokuk seri onun da enerjisini emmiş. Lan bu kadın bak
Bu kadın Shikimori'de Miyako'yu, Fukuo'da Akari'yi, Mid-Level Lord'da Sawako'yu, Yamada'kında Momo'yu seslendirmiş olan kadın lan. Ama bak, sadece performansa göre yargılasam şu iki kızı seslendiren kadının aynı kadın olduğunu düşünmezdim. Bak, Akari'yi seslendiren de Runa'yı seslendiren Saori aynı Saori değil. Seslendirmeye verdiğim puanı kaydetmeyi unuttuğumu postta fark ettim. Ona da bir 10 üzerinden 6 verdim. Şimdi son sözümüz gelsin. Öncelikle videonun gidişatından yanlış anlayacak bazı davarlar olabilir. Ben feminizme karşı falan değilim. Onu söyleyeyim baş. Sadece bu Runa'nın yaptığı sürtüklük eyleminin anti-feminist bir davranış olduğunu anlamayacak kadar davar olup bu Kimi Zero gibi bir hikayeyle bir avuç davarı gütmeye çalışan feminazi düzenine bütünler. Bu tarz batılı Vogue trendlerini ne diye bir light novel haline getiriyorlar onu anlayamadım gerçi ama o koskoca ey Amerika'yı bitiren bu Vogue kitlesi bu tarz Kimi Zero gibi yapımları daha çok görürsek animeleri. Vay sizin kastınız duyarın da amına çakayım, yaptığınız bombok kurgunun da amına çakayım. Sizin bu animeyi render alırken kullandığınız bilgisayarın PSU'sunu götünüzde patlatayım. Amına kodumun hırs düşman. Ama bakın bu serinin beğendiğim bir yanı da var he. Lan oğlum o kadar yerden yere vurdun. Nesini beğendin? Bir hikaye nasıl yazılmaz ve beklentilerin nasıl içine sıçılır sorularının cevabı niteliğinde olmasını beğendim. He, gerçi izlerken sinirden monitörü yiyordum az kalsın. O ayrı. Zaten güzelim Saori Onish'in ismi de Runa'yı seslendirdi diye biraz lekelendi gibi bir şey oldu amına koyayım. Ne zaman onu Runa ile anladıklarını görsem yemin ediyorum sinir krizi geçiriyorum baba. Vay sizin castinginizi yapan direktörü sikinden. Tüm kategorilerin puanlamasının ortalamasını da alırsak seriye vereceğim puan 10 üzerinden 4.60. Bu tarz saçma sapan SJW duyarı kasa kasa artık kocaman sıçıp bırakan bu seriyle inan vakit falan kaybetmenize gerek. Ama izleyecek güzel bir garu romantizmi arıyorsanız kapatmadan sizlere birkaç örnek verebilirim. Hajime no Girl, Kimi Zero'nun büyük ihtimalle çakması olduğu eser. Ancak daha etçi, daha kaliteli bir romantizme sahip ve verdiği mesaj da Kimi Zero'nunkine nazaran daha kaliteli. Bu kategorinin bana göre babası olan Fufuijo Koibito Mima ya da kısaca Fukui. Bunun da esas kızın Saori Onishi seslendiriyor. Ama oradaki performansı bu Kimi Zero'dakine nazaran daha iyi. Ayrıca her ne kadar bir zorla evlendirme kurgusu ve uyuz bir çocukluk arkadaşı karakterine sahip olsa da yine de romantizm bakımından özellikle mangasında Kimi Zero'ya bin bastığı aşikar. Yani hidrojen bombası vs öksüren bebek gibi bir şey. Atotosh Grass kanalındaydınız. Daha fazla bu tarz içerikler için takipte kalın. Bu seriye değil tükürükler artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. O yüzden şimdilik ben kaçar.